Merhaba sevgili hanımlar, örgüleyeler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize inşallah karşınızdayım. Simli bir ip kullanıyorum. İpimin renk numarası 28 numara, ipimizin renk numarası hanımlar. Şöyle 4 numara tığ kullanıyorum. 1.60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modelini anlattım. Bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz? Onu anlatacağım. Bu şahane modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım hanımlar. Siz bu modelin kurulumu videosunu izlemediyseniz linkini bu videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Modelimi nasıl kurdum, nasıl ilerledim. Ondan sonra kol ve yaka kesimini izleyebilirsiniz. 3 zincir çekip dönüyorum hanımlar. İpimi doladım, dibindekini değil. Bir sonrakinin tepesine batıyorum. Şöyle tek tek trabzanlarımızın tepesine batıyoruz. Buradaki zincirin altından giriyorum. Bir, iki tane trabzan. Şöyle ipimi doluyorum. Buradaki sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle bir trabzan. İpimi doluyorum. Burada zincirimiz var. Modelimizi örerken hanımlar içine batıyorum. Şöyle bir, iki, üç. Şöyle sık iğneme de batıyorum. Burada 4 tane böyle trabzan. Buradaki şöyle zincirin içine batıyorum. Bir, iki, burada da 2 tane yaptım ve sık iğneye batıyorum. 3 trabzan yapıyorum. İpimi doladım dediğim gibi. Şöyle şu kısmını bir daha topladığımız yere batmak istiyorum. Bu şekilde 1, 2, 3, buradaki sık iğneye batıyorum. Şöyle 4. Burada hanımlar bu kadar kesim benim için yeterli. Küçük bir parçada model anlattım. Parçamın üstüne kurduğum için 1, 2, 3, 4, 5 tanesi zaten şöyle şu trabzanımızı devam ettireceğiz. Diğeri de kol altı olarak siz düşünün. Siz daha büyük yelek yaptığınız zaman daha yapacağınız kişinin kilosuna göre onu uzatabiliyorsunuz. Bu şekilde yaptım. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Buradaki sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle trabzan 1, 2 zincir. Beline doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsini bir kapattım. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Ve normal olarak modelimi örmeye devam ediyorum. Şimdi yakaya kadar örmeye devam edelim. Yakaya gelince beraber kesmeye başlayacağız. Evet ama şimdi şöyle yaka kısmına geldim. Şimdi kesim yapacağız. Burada şöyle modelimi sabitledim. İpimi doluyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir. İpimi doladım. Buradaki sık iğnenin içine batıyorum. Bir tane trabzan uyguluyoruz. Trabzanımızı uyguladıktan sonra şu boşluğa modelimizi örmüyoruz. Şu boşluğa batıyoruz. Sık iğne ile sabitliyorum. Sık iğne ile sabitledikten sonra 1, 2, 3 zincir ve kenar trabzanımızı örüyoruz hanımlar. Bir, iki, üç zincir ve dönüyoruz. İpimi doladım. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzan.
Burada hanımlar 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Şuradaki modelimizin tepesine batıyorum. Bir tane trabzan örüyorum buraya. İpimi hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Diğer modelimin trabzanına. Burada model yapmıyoruz. Sadece trabzan. Burası boşluk olmasın. Çirkin durmasın diye. Bu şekilde 1, 2 zincir ve beline girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsini bir kapattım. Buradaki zincirin altından giriyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyoruz. Bakın bu modelimizi de şöyle ilk modelimizi kesmiş olduk. 1, 2, 3 zincir ve sık iğneme batıp modelimi örüyorum. Şimdi buraya kadar örmeye devam edelim hanımlar. Gelince beraber kol altında dönüşümüzü nasıl sağlayacağız onu da sizinle paylaşacağım. Sonra yaka kesimine devam edeceğiz. Evet hanımlar, kol altına geldik. Modelimi ördüm. Buradaki zincire sık iğne olarak sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Burada artık herhangi bir işlemimiz yok hanımlar. Burası bizim kol altı oyuntumuz oluyor. Bir, iki, üç zincir ipimi doluyorum. Sık iğneme batıyorum. Ve trabzan örüyorum. 2 zincir. Trabzanın beline girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üstüne bir kapattım. Diğer zincire sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde örmeye devam edelim. Yakaya gelene kadar beraber kesmeye devam edeceğiz yakada. Evet hanımlar, şimdi yine geldik yaka kesimine. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Buradaki sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle bir trabzan örüyorum. Trabzanın içine şu modelimizi örmüyoruz. Bakın trabzanımı ördükten sonra şu trabzanla modelin arasındaki boşluğa batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Buraya 1, 2, 3 zincir ve kenar trabzanımızı örüyoruz. İlk kesimde yaptığımızın aynısını burada da uyguluyoruz hanımlar. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Evet hanımlar, bakın. İlk kesimde ne yaptık? 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Buradaki sık iğnenin içine bir tane trabzan ördüm. Bir tane trabzan ördükten sonra hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Diğer modelin sık iğnesine batıp şöyle modelimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya sık iğne ile sabitliyoruz. Bakın ikinci modelimizi de kesmiş olduk hanımlar. Her sırada modelimiz kendini tekrarladığı için şöyle arka arkaya kesimler oluyor. Uzatılmadı, uzun bir model olmadığı için. Şimdi ben bunu örmeye devam edeyim. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Gelip dönüşümüzü sağlayacağız. Kol altın yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, yine yakaya geldik. Şimdi o üçüncü modelimizin kesimine başlayacağız. 3 zincir ipimi doluyorum. Buradaki sık iğneye batıyorum. Şöyle bir trabzan. Bakın şöyle buraya trabzanımı buraya sık iğne ile şöyle bağlıyorum.
1 2 3 zincir ve kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Üçüncü ve son modelimizin kesimini de şimdi yapıp düz bir şekilde örmeye devam edeceğim. 1 2 3 zincir ve dönüyorum hanımlar. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımızı örüyoruz. Bir, iki, üç zincir ipimi doluyorum. Bakın buradaki sık iğnenin içine batıyorum. Trabzan ipimi doluyorum. Bir zincir çekmeden diğer modele geçiyorum. Burada kesimimizi bitirmiş olduk. Artık kesim yapmayacağım hanımlar. Şöyle gördüğünüz gibi bakın zaten 3 tane modelimiz kaldı. 1 2 zincir 1 2 3 4 5 6 hepsini bir kapatıyorum. Şimdi örmeye devam edeceğim. Burada dönüşümüzü sağlayacağız. Buraya gelince yine beraber devam edeceğiz. Düz bir şekilde nasıl örmeye devam edeceğiz onu göstereceğim size. Evet hanımlar, yakaya geldik. Şöyle modelimi ördüm. Buradaki boşluğa şöyle batıyorum. Sık iğne ile buraya sabitliyorum bunu. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Kesimimizi bitirmiş olduk hanımlar. Şimdi düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Daha da yakamız ortaya çıkmış olacak. 3 zincir ve dönüyorum. Bir, iki, üç zincir ipimi doluyorum. Bakın buradaki sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle trabzan. 2 zincir trabzanın beline giriyorum. Modelimi tam olarak örmeye devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 3 modeli kestik yakada ve artık düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz hanımlar. Artık herhangi bir işlemimiz yok. Ben birkaç model öreyim. Şöyle kesim olmadan da bir öreyim, kendini yakamız kendini göstersin, ortaya çıksın. Kamera arkasında örüp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle gördüğünüz gibi yakamı ilerlettim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir yaka ve kol altı kesimi oldu. Şöyle. Evet hanımlar, umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.